Kıymetli seyircim, bu videoyu izliyorsun. Çünkü kendi hayatına dair bir şeyler katacağını düşünüyorsun. Evet, ben de öyle düşünüyorum. İyiye güzele doğru bir gelişim istiyorsun. Evet, ben de iyiye güzele doğru bir gelişim istiyorum. Bugün buradayız. Ben de senin gelişimine katkı sağlamak için buradayım. O halde kanalıma abone olup paylaş ve beğen butonuna bas ki birlikte iyiye güzele doğru yolculuğumuza devam edelim. O halde başlayalım. Hoş geldiniz. Ben Arif Aydın. Bugün çok değişik bir konuyu ele alacağız. Bugün bahsedeceğim konuya nasıl bir başlık koyacağıma ben de karar veremedim. Bu videoma koyacağım başlığa karar vermeme yardımcı olursan sevinirim. Videomu sonuna kadar izleyen herkesten başlık önerilerini bekliyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlersen kendi hayatına dair çok önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Hangi konularda ne kazanacağını ben de merak ediyorum. Hem bu videonun sana neler kazandırdığını önereceğin başlıkla videonun altına paylaşırsan hem beni hem bu videoyu izleyenleri hem de bu konudan istifade edecek insanları faydalandırmış olursun. Teşekkürler. Bugünkü konumuz bedduanın nasıl blokaj oluşturduğu, ayrıca Allah'a havale etmek ne demek? Bu konuları ele alacağız. Evet, çok bilindik gibi gözüküyor. Beddua ya da işte Allah'a havale ediyorum cümlesi ne demek? Hayatımızda nelere sebep oluyor? Ne tür blokajlara sebep oluyor? Bu durumu inceleyeceğiz. Bunu anlatırken birçok konudan örnek vereceğim. Dolayısıyla gerçekten çok kıymetli bilgiler içeriyor. Dikkatle dinlemeni öneriyorum. Kainatta işleyen mekanizmalardan daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Ve hem esmaların işleyiş sistemleriyle ilgili de kısaca bahsetmiştik. Hiç düşündünüz mü? Bir insan neden beddua eder? Ve beddua ettiğinde neler olur? Genellikle buna verilecek cevap birisine kızdığımızda ya da haksızlığa uğradığımızda ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde öfkeleniriz ve karşımızdaki kişiye zarar vermek isteriz. Ya da bunun bedelini ona ödetmek isteriz ve beddua ederiz. Genellikle bedduanın seyri bu şekilde gerçekleşir insan hayatında. Bu olayı bir kademe daha ayrıntılı incelediğimizde aslında karşıdaki öfkelendiğiniz kişiye zarar vermeye gücünüz yetmediğinde belasını bulmasını istediğimiz kişiye güç yetiremediğimiz için o kişinin bela bulması için Allah'tan yardım istenmiş oluyor. Yani siz belayı davet etmiş oluyorsunuz. Bakın burası önemli. Tekrar ediyorum. Bir kişiye öfkelendiğinizde, ona zarar vermeye gücünüz yetmediğinde, bela bulmasını istediğiniz kişiye güç yetiremediğiniz için, o kişiye bela bulması için Allah'tan yardım istemiş oluyorsunuz. Ve siz bir belayı hayatınıza acil koduyla çağırıyorsunuz. Yani siz belayı öfke duygusuyla güçlendirmek suretiyle davet ediyorsunuz. Öfke, gazap içeren bir duygu olmakla birlikte sizin öfke duymanıza sebep olan konuda bir de içine nefsinize dayalı istekler ekleniyor ve acil koduyla negatif bir duada bulunmuş oluyorsunuz. Yani Allah'a havale ettiğinizi zannederek aslında beddua etmiş oluyorsunuz. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Siz bir kişiyi Allah'a havale ederken iyi niyetli değil de size yapılan kötülüğe kötülükle karşılık vermek niyetiyle yapmış oluyorsunuz. Bakın burası çok ince bir nokta. Siz bir kişiye Allah'a havale ettiğinizde aslında iyi niyetli değil, size yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmek için Allah'a havale ediyorsunuz. Yani bir manada ey Allah'ım bunu ben halledemedim, sana havale ediyorum. Benim halledemediklerimi sen hallet demiş oluyorsunuz. Yani bunun gözüne ben bir yumruk çaktım. Bir yumrukta sen çek Allah'ım. Ya da ben bunu dövecektim ama dövemedim. Gücüm yetmedi. Allah'ım bunu sen döv benim yerime. Gibi bir mana içeriyor. Siz Allah'a havale ettiğiniz konular. Ve siz aslında Allah'a havale ederek ne yapmış oluyorsunuz? Yine bela okumuş oluyorsunuz ve belayı yine sipariş etmiş oluyorsunuz. Bir düşünün bakalım. Bugüne kadar iyi niyetle birisine Allah'a havale ettiniz mi? Evet. Birisini Allah'a havale ettiğiniz zaman ne oluyor? Aramızdaki hükmü sen ver demiş oluyorsunuz bir manada. Yani aramızdaki hükmü sen ver demiş oluyorsunuz. Aslında bunu düşünmüyorsunuz. Bunun böyle olması gerekirken siz diyorsunuz ki ya da ben bu kişinin hakkından gelemedim Allah'ım benim yerime bu kişinin hakkından sen gel manasında Allah'a havale ediyorsunuz. Evet
Allah'a havale edin ama yaptığınız iyilik, güzellik, hayır içerikli konularla Allah'a havale edin ki size geri dönüşü de o şekilde olsun. Bu şekilde bela içerikli bir Allah'a havale edişte size geri dönüşü ne olacaktır? Tabii ki bu şekilde olacaktır. Kin ve nefret duygularıyla bir kişiye ya da bir topluluğa bela okuduğunuz zaman ya da beddua ettiğinizde eğer bedduanız kabul olursa olayda sizin haklılık ve haksızlık payınız manevi bir mizana konulur. Tabir yerindeyse tartılır. Tam bu noktada trafik kuralı gibi bir durum işlemeye başlar. Diyelim ki olayda %30 sizin kabahatiniz vardı. Kalan %70 de karşı tarafın kabahati vardı. Bu durumda sipariş ettiğiniz beladan ötürü ilk önce size ait olan %30'luk kısım sizin ağzınızdan burnunuzdan fitil fitil getirilir. Çünkü belayı acil koduyla sipariş ettiniz. Kim bilir belki de karşı tarafın ölümünü arzu ettiniz. Ve diyorsunuz ki ben cezamı çektim, sıra onda. Pusuya yattınız. Kin ve nefretle onun başına gelecekleri bekliyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü %30 sizin hatanız vardı diyelim. Kalan %70 de karşı tarafın hatasının olduğunu kabul edelim bir olayda. Husumet ve kin duyduğunuz kişinin başına gelenler size gösterilmez arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bir olayda %30 siz haksızdınız, %70 karşı taraf haksızdı. Ne oldu? Siz belayı sipariş ettiğiniz için ilk %30'luk diliminden bir sınava girerseniz bu sizin ağzınızdan burnunuzdan fitil fitil getirilir. Kalan %70'lik kısım da karşı taraftan getirilir ama bu size gösterilmez. Niye gösterilmez biliyor musunuz? Sırf siz nefsinize kılıf uydurmayın diye size gösterilmez. Yani sırf oh canıma değsin diyemeyesiniz diye size gösterilmez. Çünkü siz bu adalet terazisinin sahibi değilsiniz. Siz kafanızdan bir adalet terazisi kurdunuz ve kendi kurduğunuz bu terazinin tanrısı oldunuz. Ve bu kendi kurduğunuz terazinin tanrısı olduğunuz halüsinasyonları içerisindesiniz. Maalesef bu noktada nefsinizi tanrı edindiniz. Mesele sizin teraziniz değil. Mesele Yaradan'ın terazisi. Yaradan'ın terazi sistemini anlamaya çalışmanız lazım. Ceza kelimesi Arapçada Türkçedeki gibi yaptırım anlamı taşımaz. Ceza kelimesi Arapçada yaptığının tam karşılığı demektir. Unutmayın ki ilahi adalet sizin kin ve nefretinize göre hareket etmeyecektir. Birine Allah cezanı versin dediğinizde asıl anlamı Allah yaptığının karşılığını versin demektir. Şimdi siz diyebilirsiniz ki benim bu işte hiç kabahatim yoktu. Tüm suç karşı tarafındı diye düşünebilirsiniz. Her ne kadar size durum öyle gelse de kendinizi haklı zannetseniz bile mizana konulduğu zaman durum böyle olmayabiliyor. Çünkü Yüce Allah'ın mizanı bizim aklımızın alamayacağı kadar büyük. Mesele şu ki siz Allah'ın mizanının neresindesiniz? Bu olayı trafik kuralları gibi düşünebilirsiniz. 8'de 8 karşı taraf hatalı diye bir şey yoktur. Mutlaka bir kazaya karıştığınızda orada bulunmanızdan dolayı bile 8'de 1 hata puanı size verilir. Buna gerçek hayattan örnek verelim. Cebinizde 50 liranız vardı. Bu parayı düşürdünüz. Aradınız, taradınız, yok. Sonra dediniz kim aldıysa haram zıkkım olsun, kör yanından çıksın, elleri kırılsın falan dediniz. Şimdi o parayı elbette alıp cebe atanın bir kabahati var. Ancak sizin o parayı düşürmekte hiç mi kabahatiniz yok? Ya da siz o parayı kazandığınız kaynaklar helal miydi? Kul hakkı var mıydı? O paranın zekatını vermiş miydiniz? Bunları hiç düşündünüz mü? Ya da sevdiğiniz insan sizi aldattı. Peki ya hiç düşündünüz mü? Niye aldatıldınız? Acaba geçmişte canını yaktığınız, kalbini cız ettirdiğiniz birileri olabilir mi? Özellikle de benzer aldatılma durumları başınıza birden fazla geliyorsa oturup bir düşünmeniz lazım. Bunlar başıma neden tekrarlanarak geliyor ve bunları nasıl çözebilirim? Az önceki konuya geri dönecek olursak, bir kişiye beddua ettiğiniz zaman o kişiyle aranızda bir mizan açılır. İlk önce siz olaydaki kendi hatalarınızdan dolayı ilk hesabı siz verirsiniz. Ağzınızdan burnunuzdan gelir. Diğer suçladığınız kişinin hesabı bu dünyada ise size gösterilmez. Cezasının büyüklüğüne göre ahirete bile ertelenebilir. Siz diyebilirsiniz ki benim hayatımda şöyle bir olay oldu.
Onun başına da şunlar geldi, ben gördüm. Hayır, o sizin gördüğünüz şey sizle ilgili olan konu değil. Onun başına o şey başka bir şeyden dolayı geldi. Siz nefsinizi sıfırlamadığınız sürece sizinle ilgili olan konu size gösterilmeyecektir. Nefsinizi mutmainne seviyesine çıkarmışsınızdır. Zaten mutmainne seviyesine çıkardığınızda artık onun ceza almasının sizin için bir anlamı yoktur. Bu durumda da zaten ne olacaktır? Bu durum size gösterilebilir ama gösterilse bile sizin için bir ehemmiyeti artık yoktur. Çünkü onun hesabı artık Cenab-ı Hak'tadır. Yani kendinize pay çıkarmazsınız zaten. Bu yüzden beddua etmek, lanet etmek tamamen şeytanın ekmeğine yağ süren boş bir iştir. O yüzden her zaman öfkenin size ele geçirdiğini hissettiğiniz anda bir Eûzü Besmele çekin, sığının Yaradanınıza, gidin bir abdest alın, rahatladığınızı hissedeceksiniz. Tamamen iyi niyetli olarak haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz kişi için söyleyebileceğiniz en basit ve en hayırlı şey Allah seni ıslah etsin, Allah seni temizlesin, Allah seni doğru yola iletsin cümlesi olacaktır. Ayrıca suçladığınız kişinin yani karşı tarafın ıslah sisteminin nasıl çalıştığını da bilemezsiniz. Onun ıslah edilme süreci ona ciddi acılar yaşatabilir. Diğer taraftan sizin bedduanıza konu olacak şekilde zarar görmesi ne size, ne karşı tarafa, ne de insanlığa hiçbir şey kazandırmayacaktır. Ama kininiz ve nefretiniz sizin kalbinizi taşlaştıracaktır. Zaten duyduğunuz kin ve nefreti sürdürürseniz zaman içerisinde kalp çakranız da kapanacaktır. Bunun akabinde de ilerleyen dönemlerde kalp rahatsızlığı ve ruhsal öfke patlamaları tarzında birçok rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Gördünüz mü? Kendinize ne kadar zarar verdiniz. Bu bölümün sonuna kadar izledin. Farkındalık kazandığın konulara dair videonun altına yorum yaparsan, bu videoyu paylaşırsan ve bu bilgilerin senin gibi yüzlerce insana ulaşmasını sağlarsan bu iyilik havuzuna senin de bir katkın olmuş olur. Ve videomun başlığı için karar vermeme yardımcı olacağın için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.